Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine çok güzel ve farklı bir tarifle karşınızdayım. Ben çok severek yapıyorum ve yiyorum. Sizin de seveceğinizi umuyorum. Evinizde bir bağ maydanoz varsa ya da maydanoz saplarınız varsa, bir de bulgurunuz varsa akşam yemeğiniz hazır. Buyurun geçelim tarife. Önce bir adet orta boy, küçüğe yakın bir kuru soğanımızı yemeklik olarak doğrayıp tenceremize alıyoruz. Ufak doğrayalım çünkü maydanoz çabuk pişer. Soğanımızı hemen pişirmemiz için ufak doğramamız gerekli. Soğanlarımızdan sonra sarımsaklarımız var. Benim sarımsaklarım küçük olduğu için 3 diş kullanıyorum. Sizinki büyükse 2 diş yeterli gelecektir. Bir demet maydanoz için. Bir adet kapya biberimizi içlerini ayıkladıktan sonra ince ince doğruyoruz. Dediğim gibi maydanoz çabuk pişer. O yüzden bütün malzemelerimizi ufak doğruyoruz. Hepsi aynı anda pişmesi için. Şimdi maydanozumuzun saplarını doğruyoruz. Şöyle hemen bir parmak genişliğinde. Saplarını sakın atmayın. Zaten aslında bu sap yemeği. Hangi sebze olursa olsun, ıspanak pişirdiniz, paza aldınız, sardınız, pazının sapları kaldı ya da herhangi bir sebzenin, otun sapı kaldı. Bu yemeği yapabilirsiniz. Özellikle semizotu sapıyla, ıspanak sapıyla da çok lezzetli oluyor. Hem değerlendirmek, hem şifa, hem sağlık. Çünkü bu sapları aslında yapraklarından çok daha fazla vitaminli ama maalesef tüketilmiyor ve atılıyor. Şimdi maydanozlarımıza güzelce dildik. En son domatesimiz var. Onları da diliyoruz ve ocağımızın başına geçeceğiz. En son bir adet domatesimizi de minik küpler halinde doğruyoruz. Zaten domates çabucak eriyecek yemeğimizin içerisine. Biraz da sulandırmış olacak. Şimdi ocağımızın başına geçip yemeğimizi artık hazırlayabiliriz. Sarımsağımızı ve soğanımızı tenceremize aldık. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Şimdi soğanlarımızı biraz kavuruyoruz. Bütün yemeklerde olduğu gibi. Yarım çay kaşığı da tuz koyuyorum ki çabuk yumuşasın. Soğanlarımız 2-3 dakikada güzelce yumuşadı. Hemen doğradığımız kırmızı kapya biberlerimizi ilave ediyoruz. Birkaç dakikada birlikte bunları kavuracağız. Dediğim gibi sıralamada önemli. Pişme açısından. Biraz bunları yumuşattıktan sonra, kavurduktan sonra maydanozumuzu ilave edeceğiz. 2-3 dakika biberlerimizi de kavurduk soğanlarımızla birlikte. İyice artık yumuşadılar. Şimdi doğradığımız maydanozlarımızı güzelce ilave ediyoruz. Üzerlerine de en son domateslerimizi atıyoruz. Domateslerimizi kavurmadık ki suyunu salsın. Şimdi bir yemek kaşığına yakın şeker. Bütün zeytinyağları koyarım ama özellikle maydanozun o ıtırlı tadını yumuşatması için gerekli bu. Bir çay kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı da kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı soğanımı kavururken koymuştum. Yarım çay kaşığı daha tuz ilavesi yapıp şöyle güzelce karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı bulgurum var. Hemen bulgurumu ilave ettim. Arzu edenler bulgur, kalın bulgur, pilavlık bulgur koyduğum bulgur. Arzu edenler bulgur yerine pirinç de koyabilirler. Ama ben genelde pirinçli yemekler yaptığım için bu sefer de bulgurlu yapayım istedim. Şimdi birazcık 2-3 dakika kavurduktan sonra hafif su ekleyeceğiz. Aslında içine bulgur ya da pirinç koymazsanız suya ihtiyaç yok. Domatesin, soğanın ve maydanozun suyu yeterli. Fakat 3 yemek kaşığı bulgur koyduğumuz için suya ihtiyacı var. Hemen sıcak suyumuzu koyacağız. Su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ki bulgurumuz suyunu güzelce emerek
yumuşasın. Şimdi kapağını kapatıyorum. Fokur fokur kaynadıktan sonra da kısacağım ve bulgurlarımız yumuşayana kadar pişireceğim. Çok kısa sürede hemen yumuşarlar. Ondan sonra yemeğimiz hazır olmuş olacak. Servis yapacağız. Bakalım nasıl? Evet, yemeğim pişti. Gördüğünüz gibi bulgurlar gayet güzel kabardı ve yumuşadılar. Suyunu da çekti. Şimdi biraz ılısın, ilk sıcaklığı gitsin ve servis edelim. Yemeğimiz hazır. Servis tabağına aldım. Ortasını biraz çukurlaştırdım. Çünkü şöyle biraz yoğurt dökeceğim. Biz eskiden beri genelde ot yemeklerini mutlaka yoğurtlu yeriz. Tarihte de biliyorsunuz bilinmeyen yabani otlar yedikleri için atalarımız yoğurdun da zehirlenmeleri önlediği ve bazı rahatsızlıkları giderdiği açısından bütün ot yemeklerinde yoğurt mutlaka konurmuş. Yıllarca, yüzyıllarca bu böyle gelip gitmiş ve bir alışkanlık haline gelmiş. O yüzden ben de bütün sebze yemeklerini, ot yemeklerini yoğurtla servis etmeyi ve yemeyi çok seviyorum. Çok da yakışıyor, damak tadımıza uygun. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bu dakikaya kadar sıkılmadan zevkle izlemişsinizdir. Faydalı olabilmeyi umuyorum. Evinizde eğer maydanoz varsa bu güzel yemeği hemen lütfen deneyin. Çok beğeneceğinize eminim. Aynı zamanda da çok şifalanacağınıza eminim. Maydanozu, dereotunu sadece salatalarda biraz bir miktar yemekte kendimizi sınırlandırmayalım. Dün biliyorsunuz dereotlu çok güzel bir sıcak ot salatası yapmıştım. Dereotundan evinizde bulunan ucuz ve hemen ulaşabileceğiniz bir ottan çok güzel bir ara sıcak yemek yapabileceğinizi göstermiştim. Bugün de aynı şekilde maydanozla güzel bir yemek yapabileceğinizi, hem şifalanıp hem karnınızı doyurup hem de lezzet alabileceğinizi göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve halen kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zili özellikle çok önemli. Her paylaştığımız video hemen size bildirilir ve hiç kaçırmadan izlemenizi sağlar. Bu da önemli bir avantaj ama aynı zamanda bizlere de destek olmuş olursunuz. Görüyorsunuz her gün video koyuyorum. Zevkle, severek çünkü hepinizi çok seviyorum. Hepinizle yorumlarda yazışmaklardan da çok zevk alıyorum. Birçok dostum oluştu yorumlarda yazışırken. Aylardır sürekli yazan, beni hiç yalnız bırakmayan, destek olan, güzel yorumlar yapan bütün dostlarıma, arkadaşlarıma, izleyenlerime sevgilerimi yolluyorum buradan. O yüzden sizler de eğer bana destek olmak isterseniz emoji de olsa minik yorumlar yapar ve tariflerimi beğeniyorsanız eğer sosyal medyalarınızda paylaşırsanız bana çok destek olursunuz. Beni çok mutlu edersiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Ağzınız tatlı kalsın, sağlıklı kalın, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle yarınki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.